Bugün size tarihin en büyük katillerinden bir tanesi Pablo Escobar'ın ölümünden yıllar sonra Kolombiya'ya bıraktığı büyük bir sorunu anlatacağım. Ama önce kısaca Pablo Escobar kimdir ondan bahsedelim. 1 Aralık 1949 yılında Kolombiya'nın Antigua bölgesindeki Rio Negro kasabasında doğuyor. Antigua ismi kulağa tanıdık gelebilir çünkü bizim Antakya'nın eski ismi. Tam olarak bilinmiyor ama zamanında Antakya'dan Kolombiya'ya göçenler tarafından verilmiş olma ihtimali yüksek bu ismin. Kralı lakabıyla da anılan Escobar, üniversiteye gittiyse de bitirmeden ayrılmış. Pis işlere önce mezar taşlarını çalıp satarak başlıyor, sonra sahte loto biletleri, kaçak sigara satıyor, araba çalıyor, insanları kaçırıp fidye istiyor. Yani anlayacağınız para getirecek her türlü kirli işi yapıyor. Sigara kaçakçısı Alvaro Prieto ile tanışınca hayatı değişiyor. Pablo 26 yaşına geldiğinde serveti o zamanın parasıyla 3 milyon dolara ulaşıyor. Tabi ileride bu parayı saatler içinde kazanmaya başlayacak ama 26 yaşında olan ve fakir bir aileden gelen bir Kolombiyalı için çok büyük bir para. Alvaro Prieto için sigara kaçakçılığı yaparken bir anda yıldızı parlıyor. Miami'de o dönem ticareti yapan Kolombiyalı bir kadın Medellin'e geliyor ve bu parlak gençle tanışıyor. Parlak derken yani illegal hayatın parlamış bir genci. Tabii o zaman daha kimse bilmiyor. ABD'de de yeni başlamış ama Kolombiyalıların pek de haberi yok bu işten. Bolivya, Şili, Peru gibi Güney Amerika ülkelerinden alıp ABD'ye götürüyorlar. Bu kadın Pablo Escobar'a işi öğretiyor. Bolivya'dan alıp Kolombiya'ya, oradan da Miami'ye yolluyor Escobar. İşler çok güzel gidiyor. Ta ki Miami'deki kadın başka bir suçtan yakalanıp hapise atılana kadar. Pablo Escobar elinde tonlarca ile Kolombiya'da kalıveriyor. Kadın olmadan ABD'ye nasıl yollayacağını bilmiyor. İşte kadının ve abisinin anlattığına göre Escobar hayatında yaptığı en zekice şeyi yapıyor. Gazetelere ilan veriyor. Evet, yanlış duymadınız. Elindeki Amerika'ya ulaştırabilmek için gazetelere ilan veriyor. İlanda Amerika vizesi olan kişilere $10.000 kazandıracak bir işten bahsediyor ve adres veriyor. Tabii o dönem ticareti bilinmiyor ve Kolombiyalıların ABD'de kötü bir şöhreti henüz yok. Başlarda birkaç kişi geliyor. Pablo Escobar bavullardaki gizli bölmelere yerleştirilmiş Miami'ye götürmeleri karşılığında gelenlere $10.000 ödüyor ve gidiş dönüş biletlerini alıyor. Gidenler aynı bavulla geri geliyor. Bavuldaki kopyaları teslim edip içinde $1 milyon getiriyor bu insanlar. O zaman için $10.000 çok büyük bir para, enflasyon düşünün. Bu duyulunca Medellin'de kıyamet kopuyor. Herkes sıraya giriyor. Çünkü hem bedava Miami gezisi hem de $10.000 alıyorlar. O dönemde $10.000 Medellin'de ev alabiliyorsunuz. Hatta Medellin'in gettolarında, favelalarında bugün bile $10.000 2 tane ev alabilirsiniz. Birdenbire Kolombiya'dan Miami'ye beklenmedik bir turist akını başlıyor. Her ay 10.000 kişi Medellin'den Miami'ye seyahat ediyor. Yanlış duymadınız, tam 10.000 kişi. O dönem bu maddeyi Kolombiya'da yapmıyorlar. Daha ucuz olan Güney Amerika ülkelerinden alıyorlar. Pablo Escobar Bolivya ve Peru'da kilosunu $3.000 mal ediyor ve bavulla ABD'ye götürenlere kilo başına $1.000 ödüyor. Bu insanlar bavullarının özel bölmelerinde 10 kilo taşıyorlar. Yani Escobar kilosunu $4.000 mal ettiği Amerika'da tam $100.000 satıyor. Her bavulda $96.000 kar var. Onu dünyanın en zengin insanlarından biri yapacak ticareti işte böyle başlıyor. Bugün konumuz ise çok ilginç. Su aygırları. Ne alakası var diyeceksiniz Escobar ve su aygırlarının. Escobar o kadar zengin ki çiftliğine zürafalardan tutun gergedanlara, aslanlara kadar bütün hayvanları kaçak yollardan getiriyor Kolombiya'daki çiftliğine. Tabii öldükten sonra Kolombiya devleti bu hayvanları hayvanat bahçelerine dağıtıyor ama aşırı saldırgan olan su aygırlarına dokunamıyorlar. Su aygırları sadece ve sadece Afrika'da yaşayan canlılar ve Afrika'da mevsim geçişleri, kuraklık, diğer vahşi canlılar yüzünden çok da büyük sayılara ulaşamıyorlar. Ama Güney Amerika'da ve Kolombiya'da hayat farklı. Kolombiya su aygırları için
12 ay suyun, yağmurun olduğu yemyeşil bir cennet. Benim için de öyle cennet. Ve su aygırları burada çılgınlar gibi üremeye başlıyorlar. Sorun tam da burada başlıyor. Su aygırları Kolombiya ekosistemine ait olmadığı için bir anda besin zincirinin tepesine oturuyor ve diğer türleri tehlike altına sokuyorlar. Bugün Kolombiya'da bu hayvanların yok edilip, öldürülüp, yok edilmeyeceği tartışılıyor. Kısırlaştırmaya çalışmışlar. Tabii bu hayvanlar çok agresif ve çok ağırlar. Ayrıca su aygırlarının üreme organları vücutlarının içinde olduğu için kısırlaştırma işlemi imkansıza yakın bir işlem. Denemişler, senede sadece ve sadece bir taneyi kısırlaştırmayı başarmışlar. Bugün sizi Escobar'ın inanılmaz büyüklükteki çiftliğine ve hippoların yani su aygırlarının hikayesine götürüyorum. Atlayın gemiye. Burası çiftlik değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Burası bildiğiniz küçük bir ülke ya. Adamı bıraksalar böyle parsel parsel satın alacakmış ya. Cidden Kolombiya'yı. Bu nedir abi? Böyle bir çiftlik olabilir mi? Arabayla git bitmiyor. Az önce polis durdurdu bizi. Kadın polis. Yangın söndürücü olmadığı için ceza kestiler. Tabii bu arada böyle yüzlerce şey geçiyor, tır geçiyor. Onların içinde böyle binlerce sanat falan vardır yani. Evet geldik. Hacienda Nápoles. Evet arkadaşlar şu anda Ankara'da Bismillahirrahmanirrahim. Ay! Ankara'da Dinozor Parkı'ndayız. Ankara'da Melih Gökçek'in yaptığı muhteşem Dinozor Parkı'ndayız demek isterdim ama çünkü orada değiliz. Neredeyiz? Kolombiya'da Pablo Escobar'ın Hacienda Nápoles çiftliğindeyiz. Hacienda zaten çiftlik demek. Nápoles çiftliğindeyiz. Buraya yılda 50.000 turist geliyor. Bir dinozor parkı yapmışlar. Ama paraya çeviriyorlar. 750 milyon lira mıydı? Kaç liraydı Ankara'daki? Nerede onlar? Çöplükte. Çöplükte çöp olarak kullanılıyor. Burada mamutlar, dinozorlar var. Acaba buradaki dinozor parkı ne kadar yapıldı? İnsan merak etmiyor değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Gerçekten dinozorlar mı geliyor sayın seyirciler? Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz Hacienda Nápoles ülkesinin, artık ülke diyorum, bayağı küçük bir ülke gibi. İçinde arabayla saatlerdir dolaşıyoruz. Ülkesinin içindeki bir arena, boğa güreşi arenası. Peki şu anda ne? Şu anda bir etnografya, Afrika Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor. Tabii ki Afrika'da değiliz, Güney Amerika'dayız ama Afrika kökenli çok insan var Kolombiya'da. Onlar için bir müze yapmışlar. Boğa güreşi arenası kimindi? Tabii ki Pablo Escobar'ın. Burada birçok politikacı, birçok ünlü isim, Kolombiya'nın, dünyadan gelen birçok ünlü isim bu arenada gelip boğa güreşi izlemişler. Adamın evinin içinde, çiftliğinin içinde boğa güreşi arenası var. Göller, nehirler, arenalar, hayvanat bahçeleri. Adam yani öyle bir ev yapmış ki tabii parayı nereye sokacağını bilmiyor adam. Escobar yağı bulunca kıçına sürmüş arkadaşlar. Ne diyelim artık? Ne diyelim yani? Lan bırak! Lan bırak! Lan bırak! Evet. Escobar'ın deve kuşları. Narcos'ta bir video vardı böyle Escobar'ın zamanlarından gösteren. Böyle koşturuyorlardı. Onu hatırladım. Her tarafta deve kuşları var ya. Acaba çıkabiliyor muyuz dışarı? Bu nasıl bir şey? Tehlikelidir deve kuşu aslında ya. Neyse ben yaklaşık. İlla kaşınacağım yani. İlla kaşınacağım.
Escobar'ın hippolarından, su aygırlarından bir tanesi evcilleşmiş bir şekilde. Bu hanımefendi de onun bakıcısı. Çağırıyor bizim için. Vane diyor kızı. Vanessa'ymış ismi. Vanessa! Serden geçti Vanessa. Ah! You see? Bak! Vanessa! Mi amor! Bane. Ah! Cevap verdi. Ya. She's answering you. Benim bro. biraz kazma ses var ya onu duydu. Vanessa ben aquí mi amor. Bane. Ne kadar acayip bir durum ya. Sanki kedi çağırmış gibi su aygırı çağırıyor. Vanessa. Bane. Vanessa Allah belanı verecek. Gel kız buraya. Gel. Kafayı yiyeceğim ya kadın. Ağzıma, dilime pelesenk oldu kadının bağırmaları. Önceden de dediğim gibi Kolombiya hükümeti Escobar'ın tüm izlerini silmeye çalışıyor. Burası onun eviymiş. Sadece duvarları bırakıyorlar. Evi yıkıp tema parkına katıyorlar. Bu tema parkında Escobar'ın adı hiçbir şekilde geçmiyor. Hiçbir şey yok. Hatta girişindeki Hacienda Nápoles klasik var ya böyle Hacienda Nápoles üzerinde de uçağı var Escobar'ın. Onu da yok etmişler. Şu anda uçağın peşindeyiz. Uçağı arıyoruz. Bu arada burası evi dedik. Havuzu ve helikopter pisti de ön tarafta. Onları da bakacağız. Evet, tema parkından silmeyi unuttukları birkaç şey var. Burası helikopter pisti Escobar'ın. Ya bu arada böyle pembe pembe şeyler var evin önünde bakın. Şimdi adam bunları görse ne küfür ederdi ha. Düşünsenize. Pembe minnoş heykeller dikmişler evin önüne. Burası da hani girmiştik ya malikanesine, şatosuna. Aynı kolonlar var. Yürüyün bakalım. Ya bu arada ciddi anlamda tehlikeli. Burası böyle dev bir alan dedik. Hayvanat bahçesi gibi ama öyle de değil. Mesela zebralar falan boştaydı yani. Bir sürü hayvan açıkta. Yani çok özgür alan. Bu arada hayvanat bahçeleri kötüdür. Gitmeyin. Bizim işimiz hayvanat bahçesi değil burada. Bakın. Vallahi yılan çıkacak diye korkuyorum ha. Bakın evinden kalan kalıntılar. Var mıdır acaba? Birkaç milyon dolar bulsak ne güzel olur ya. Anam. Ne oluyor lan? Korktum abi bir anda. Bu kalmış. Bunu belki de özellikle bıraktılar. Bilmiyorum. Bu da Escobar'ın evindeki bir nehir. Üzerine de köprü kurmuşlar. Tabii muhtemelen bu köprüyü boyadılar, böyle değiştirdiler. Nehir böyle gidiyor evindeki. Şu
şu anda ne yapıyor diyorsunuz bu deli adam. Evet, burası Escobar'ın havalimanı. Uçağıyla Hacienda Nopales'e buradan geliyormuş. Tabi buradan artık neler taşıyorlarsa günahlarını almayalım. Evet, Escobar'ın bir havalimanı da var. Tabi şu anda Kolombiya hükümeti burayı anlatmıyor, göstermiyor turistlere. Bizim yanımızdaki arkadaşımız bunları anlatıyor. Bu da böyle devam ediyor. Bayağı da çok sıcak şu anda. Yani zaten görüyorsunuz bu şekilde uzunca bir havalimanı var. Escobar'ın uçağını aramaya devam ediyoruz. Bu da evindeki başka bir nehir. Adamın evinde nehirler nehirler akıyor. Nasıl bir evse artık değişik. Yani neyse, uçağı bulacağız. Sakladıkları uçağı bulacağız. Evet, şu anda Uğur, Faki ve Eser Belli'nin akrabalarıyla beraberiz. Deniz Boyoğlu da geldi bakın, uzun olan. Üçü kankalar. Evet, şu anda Hacienda Nopales'in yani Pablo Escobar'ın çiftliğinin girişindeyiz. Ama şu anda çiftliğin girişinde değiliz. Çünkü çiftliğin girişini olabilecek en uzak bölgeye koymuşlar. Yani 1 saat yürümeniz gerekiyor buraya ulaşmanız için. Böyle yıkmamışlar bunu. Diğer her şeyi yıkmışlar. Bunu da bir kötü hatıra olarak üzerine de yazmışlar. Teröristti Pablo Escobar. Onun yaptıkları işte bu ülke için çok kötüydü falan. Kesinlikle doğru. Bu arada bu çiftlik hakkında bilgi vereyim size. Biz buraya hippopotamları yani su aygırlarını görmeye geldik. Çünkü hikayeleri çok ilginç. Ben size bu hikayeyi anlatacağım. 1980'de ABD'deki bir hayvanat bahçesinden kaçak yollarla Kolombiya'ya getiriyor Escobar bunları. ABD'den Kolombiya'ya kaçak gelen tek şey bu olmalı. Çünkü normalde buradan Kolombiya'ya gidiyor, ABD'ye gidiyor biliyorsunuz. Burada yaşıyor Pablo Escobar. Bir önceki bölümde gördüğünüz gibi kendi büyük malikanesi var Guatape'de. Ama burası dev bir çiftlik. İnanılmaz büyük. Gerçekten benim hayatım yani böyle bir yaşam alanı nasıl olabilir? İnsanın aklı hayali almıyor. Çok çok büyük. Yani kilometrelerce kare büyüklüğünde. Buraya sıkıldığı için dünyanın birçok yerinden, Afrika'dan, bazı hayvanat bahçelerinden Amerika'daki gibi hayvanları getiriyor ve hayvanat bahçesi kuruyor. Aslanlar, panterler, filler, zürafalar, hippopotamlar. Hippopotamlara aşırı bir sevgisi var. Nesli tükenmekte olan bir sürü hayvanı da getiriyor. Bu arada size kamu spotu vermek istiyorum. Lütfen ama lütfen hayvanat bahçelerine gitmeyin. Çocuklarınızı götürmeyin. Hayvanat bahçelerine götüreceğinize belgeseller izletin. Bir sürü belgesel var her hayvan konusunda. Onları hayal etsin. Bir gün gidip göreceğini Afrika'da hayal etsin. Çünkü çocuklara özgürlüğü öğretmek gerekiyor. Tutsaklığı değil. Hayvanat bahçeleri de tutsaklığın sembolü. Burada da bir hayvanat bahçesi var mevcutta. Pablo Escobar'ın mülkünü alıp hayvanat bahçesine çevirmişler ve oradaki hayvanların bir kısmını da bu hayvanat bahçesinde tutmuş. Escobar bir terörist, katil ama Escobar öldükten sonra Kolombiya devletine sorun çıkarmaya devam ediyor. Bu sorun hippolar yani su aygırları. Şu anda büyük bir tartışma var Kolombiya'da. Cidden böyle insanlar birbirini kesecek yani ne oluyor diye. Su aygırlarını öldürelim mi yoksa burada yaşamaya devam etsinler ya da başka bir alanı alıp orada yaşatmaya devam etsinler. Su aygırlarının doğal ortamları Afrika. Afrika dışında su aygırı katiyen kesinlikle yaşamıyor. Yani düşünün Afrika dışında su aygırları yaşamıyor. Tabii ki bu istisna Kolombiya'da her türlü çılgınlığın yaşandığı bir ülke burası. Afrika bildiğiniz üzere kurak bir kıta. Kurak kıtada yaşayan su aygırlarını Kolombiya gibi suyun, yağmurun eksik olmadığı ülkeye getirirseniz su aygırları cennete düşmüş oluyor. Gerçekten de cennetteler ve burada onları avlayacak başka bir hayvan yok. Besin zincirinin en tepesindeler. Mevcutta 100 tane olan su aygırlarının sayısının 2040 yılına kadar yani 19 sene içinde 1500'ü geçeceği tahmin ediyor. Bu da Kolombiya'nın muhteşem ekosistemine büyük zarar verecek. Peki bu çözüm hayvanları öldürmek mi? Kısırlaştırılamaz mı? Yani bizim kedileri, köpekleri kısırlaştırdığımız gibi kısırlaştıramaz mıyız? Burada işler çok karmaşık bir hale geliyor. Çünkü bu iş hiç kolay değil. Hippopotamların üreme organları vücutlarının iç bölgesinde ve gerçekten veterinerler için bulması
çok zor. Hipopotamlar aynı zamanda dediğim gibi bayağı agresif hayvanlar. Yani ciddi anlamda sorun teşkil ediyor hipopotamlara yaklaşmak, yakalamak. Peki bu şehirde yaşayan halk su aygırları hakkında ne düşünüyor? Birkaç kişiye sorduk. Sormaya devam edeceğiz. Ve aynı zamanda bu şehir için bir kaynak. Çünkü buraya gelen Kolombiyalı turistler, buraya çok fazla yabancı turist gelmiyor. Çünkü böyle çok orta bir yerde. Bogota ve Medellin arasında ve yollar çok kötü. Peki bu şehirde yaşayan halk su aygırları hakkında ne düşünüyor? Bu şehirde su aygırları ekonomiye can veriyor. Gerçekten buraya çok fazla Kolombiyalı turist geliyor. Dediğim gibi burası çok böyle benim gibi yabancı turistlerin geldiği bir yer değil. Medellin'le Bogota arasında yolların çok zor olduğu, yine de az turist geliyor ama var. Halka da soracağız. Bakalım ne düşünüyorlar bu konuda. Çünkü televizyon programlarında böyle tartışmalar falan çıkıyor. Evet, klasik Narcos dizisinden de gördüğünüz Hacienda Nopales'in girişi ve Pablo Escobar'ın uçağı ve burada yanmış, mahvolmuş başka arabalar da var. Onları da göreceğiz. Parece que los quieren sacrificar es porque no alcanza el presupuesto para poderlos mantener y alimentar, pero creo que debemos hacer lo posible y el gobierno y las instituciones públicas o privadas deben hacer lo posible para brindar este tipo de sustento económico que se requiere acá en este parque y que ellos puedan seguir viviendo acá en un buen hábitat y seguirlos preservando, ya que esto es una especie única y como sabemos es la única, Colombia es el único sitio del mundo después de África donde hay una manada de hipopótamos libre, entonces debemos hacer lo posible para que ellos sigan viviendo y pues seguirlos teniendo acá en Colombia. No, pues yo pienso que eso es más como conciencia social, porque sabemos pues que los hipopótamos pues se reproducen en masa en estos momentos, entonces creo que es más como que las personas vengan más al lugar porque sabemos que esto vive en el lugar, vive para alimentar los hipopótamos, vive como para la manutención de ellos. ¿Qué pienso pues como del sacrificio de los que ya están? Pues no, pienso que es como un genocidio porque ellos no tienen la culpa de haber estado acá, no tienen la culpa de estar acá, ellos estaban libres en África, sabemos que ellos empezaron acá pues su reproducción, pero ellos no tienen la culpa. Escobar'ın arabaları merakını biliyorsunuz. Hacienda Nopales'te bu da 1800'lü yıllardan kalma bir tane arabası. Gelin devam edelim. Tabii hız sporlarına da meraklı. Bunlar tabii hep yanmış, mahvolmuş. Görüyor. Bu rally arabası belli. Bu araba çok güzelmiş ya, yarış arabası. Açmaya çalıştım da açılmıyor. Tetanoz olacağım ya. Bu da direksiyonu. Gördüğünüz gibi bu dünya hiç kimseye kalmıyor. Araba güzelmiş ama. Hey ya. Şu anda biz ahılların oradayız. Yani buradayız şu anda. Evini ben size gösterdim. Yıkılmış. Evini tamamen yıkmışlar. Çok da güzelmiş. Niye yıkıyorsunuz ya? Çoluk çocuk keşke oynasaydı. Böyle. Evet, az önceki araba. Ve dönemin hayvanat bahçesi. O dönem. O dönemki fotoğrafları. Bakın size bir boğa güreşi arenası gösterdim ya, burası. Hani az önce dışarıdan çektik, Afrika Antropoloji Müzesi demiştik. O da burası. Buraya böyle insanların pek göremeyeceği bir yere soykırım müzesi gibi bir müze yapmışlar. Hem Escobar'ın yaşantısını gösteriyorlar, hem de yaptığı kötülükleri anlatıyorlar. Biz de bunu size anlatıyoruz çünkü Kolombiya tarihinin çok çok önemli bir parçası. Ne övmek için
anlatıyorum ne de yermek için anlatıyorum. Siz karar vereceksiniz. Zaten övülecek bir tarafı yok benim açımdan. Binlerce masum, on binlerce masum insanı öldürmüş bir katil. Aynı zamanda yani direkt olarak öldürdükleri dışında uyuşturucu ticaretiyle de milyonlarca insanın ya hasta etmiş, ya öldürmüş ya da bağımlı etmiş, hayatlarından koparmış. Korkunç bir insan. Ama hikaye çok ilginç. Çünkü hipopotamlar Afrika dışında sadece burada nehirlerde yaşıyorlar ve büyük bir sorun haline gelmiş. Yani adam, gördüğünüz hasta ruhlu adam getirmiş hipopotamları Kolombiya devletinin başına dert etmiş. Kolombiya tarihini anlamak için Escobar'ı ve o dönem yaşananları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir rüşvet, inanılmaz bir politikacıların da içinde olduğu bir kaos var. Ve o kaosa da işte zaman zaman buradan giriliyormuş. Şu anda burası rengarenk, çocukların böyle sevebileceği oyuncaklarla donatılmış bir kapı. Onu da göstereceğim. Ama bakın ne kadar o döneme damga vurduğunu burada görebilirsiniz ve buradaki gazete başlıklarından görebilirsiniz. Burada milletvekili olarak, kongre üyesi olarak seçilmesi ve kongre binasına girmesi. Burada girerken aranıyor. Burada yine kongre binasında çekilen bir fotoğrafı. Hani var ya dizide, kravatını çıkarıyor, şey yapıyor. Çünkü bir gün sürüyor. Burada yemin ederken. Burada da arkadaşlar Britney Spears var. İnanabiliyor musunuz ya? Britney Spears, Pablo Escobar'ın kongre binasına girdiği günde koruma olarak, polis olarak çalışıyormuş. Hey Britney, say you wanna lose control, come on baby. Benziyor mu değil mi? Vallahi benziyor. Aynı Britney. Kardeşinin evi, yani Escobar'ın evi kardeş tarafından müze olarak kullanılıyor. 5 sene önce oraya gitmiştim. Roberto Escobar. Adamla da tanışma şansı bulmuştum. Adama sordum. Dedim ki Forbes, kardeşiniz öldüğünde Forbes dergisi dünyanın en zengin ikinci insanı öldü diye başlık attı. Kardeşi de tabii onun muhasebecisi. Cezasını çekmiş. Şu anda o evi müze olarak kullanıyor. Yani turistler gidiyor eve. Dedi ki ben bile dedi bilmiyordum dedi tam olarak kaç paramızın olduğunu. Forbes dergisi nereden bilebilir dedi. Gerçekten korkunç bir zenginlik, korkunç bir para. Ben gördüklerime ciddi anlamda inanamıyorum. Öyle bir zenginlik, yani kalanlar bile ne kadar zengin olduklarını gösteriyor. Gömülen paralar vesaire vesaire. Ama ne oluyor? Hiçbir şekilde bu dünya size kalmıyor. Yani bu toprakların hepsi benim olsa ne olur yani? Yine aynı yatakta yatıyorsun. Birazcık daha konforlu yatakta yatıyorsun. Onun için arkadaşlar bu dünya hiç kimseye kalmaz. Kibiri bırakın. Böyle de bir anlamlı sonla bırakıyoruz, sona eriyoruz. Escobar rahmetli oldu. Artık öbür dünyada ne yapıyordur bilinmez. Siz legalden şaşmayın, mutlu olun. Çünkü bu tarz şeylerin sonu her zaman kötü biter. İyi biteni neredeyse yoktur. Kendinize iyi bakın. Evet, bir yolculuğun daha sonuna geldik.